Herkese merhaba. Bol kazançlı, sağlıklı bir hafta dilerim. Şimdi altın ve gümüş analizimizi de yapalım. Cuma günü biraz korkutmuştu. Özellikle gümüşteki şu %61.8, 23.63'ün üstünde kalıcılık sağlayamadan şu yaşanan düşüş, aynı zamanda şu altın gümüş rasyosundaki yükseliş oldukça kafaları karıştırmıştı. Fakat tabii Cuma günü Ukrayna-Rusya gerginliği, Ukrayna'nın hava sahasını kapatması altını ve özellikle gümüşü ipten aldı diyebiliriz. Son cuma analizimizde şu 22.87-22.82 aralığının önemli olacağını, bunun da altında aynı zamanda şu yükselişin %61.8'i olan 22.68-22.65 aralığının olduğunu söylemiştik. İlk destek bölgemizden aynı zamanda da şu yükselişin %50'sinden destek bulup Ukrayna-Rusya gerginliğinin de ortaya çıkmasıyla tekrar yükselişini başlattı. Ancak şu düşüşün %61.8'i olan 23.64'ü tam olarak kırıp buradan güçlü alımlar gelemiyor gümüşe. Her ne kadar altındaki o güçlü duruş olsa da gümüşe bunu bir türlü yansıtamadık daha. Ancak bu genelde zaten gümüş arkadan gelir. Önce altın bir yükselişini yapar. Ondan sonra da gümüş çok daha hızlı yükselişlerle buna cevap verir. Ancak şu altın gümüş rasyosunu esas takip ediyor olacağız. Aşağıdaki 77.87, 77.57 desteğimiz önemli olacak. Önümüzdeki süreçte bu destek kırılıyor mu? Bunu takip etmemiz gerekiyor. Bu desteğin kırılması gümüşün çok daha hızlı bir şekilde yükselişini getirecektir. Kaldı ki şu an zaten altın hafif ekside olsa da gümüş artıda seyrediyor. Ancak tabii önümüzdeki saatlerde aşağıdaki 23.47, 23.37 desteği ons gümüşte önemli olacak. Yukarıda direnç olarak takip edeceğimiz bölge ise 23.83, 23.72 aralığından geçmekte. Bu destek dirençleri takip ederek açıkçası yönün artık yukarı olduğu zaten aşikar, ancak işte gümüşteki şu %61.8, 23.64, %23.63 biraz kafa karıştırıcı. Onu da 23.83'ün kırılımıyla atlatmış olacağız. Şimdi ons altına dönelim. Açıkçası ons altın gümüşe göre çok daha güçlü duruyor. Burada Cuma günü destek bölgesi olarak belirlediğimiz 1825-1822 aralığı destek olarak çalıştı. Bunun altında stop olunması gerektiğini düşündüğüm 1817-1815 vardı. Bir önceki şu destek bölgesi. Ancak tabii bir üstteki bu 1825 bölgesi destek olarak çalışınca, Ukrayna problemi de ortaya çıkınca buradan güçlü alımları gördük. Ve bir önceki tepeyi de geçen oldukça güçlü alışlarla karşılaştık. Burada önümüzdeki günlerde takip edeceğimiz şuradaki Kasım ayından, 2021 Kasım ayından gelen bir direnç bölgemiz var. Biraz geniş bir aralık, 1877-1863 aralığı. Burası şu an için direnç olarak çalışıyor. Ancak şöyle 4 saatliklere dönersek, 2020 Kasım ayından gelen bir düşüş trendimiz vardı. Cuma günü bunun üstüne attık fakat şu an gene bu trendin altında hareket ediyoruz. Aslında bu tür trendlerde haftalık kapanışları takip etmek önemli olacak. Eğer haftalık kapanışı bu trend çizgisinin üstünde gerçekleştirirsek sorun yok diyeceğiz. Aksi takdirde haftalık kapanışlarda da altında hareketler görürsek burada ufak bir boğa tuzağı oluştuğunu düşünürüz. Ancak tabii şunu unutmayalım, yani Amerika'daki enflasyon problemi, faizin enflasyon kadar arttırılamayacağı gerçeği, diğer taraftan Ukrayna-Rusya gerginliğini de dahil ettiğimizde altın ve gümüşte düşüş beklemek, bunları sadece bu yükselişlerin bir düzeltmesi olarak görebiliriz. Olası geri çekilmelerde alım fırsatı olarak faydalanmamız gerekir. Dolayısıyla artık önümüzdeki süreçte 1825-1822 aralığı çok önemli bir destek bölgesi olacak. Bunun altında kapanışlar görmediğimiz sürece altında yön yukarı diyeceğiz. Gün içinde takip edeceğimiz yakın destek direnç bölgelerimizi de bir belirleyelim.
1851 altında kapanışlar bir miktar daha satış getirebilir. Yukarıda da gün içi takip edeceğimiz, kısa vadeli takip edeceğimiz direnç bölgesi de 1865-1861 aralığından geçiyor. Kısacası onslarda geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Bu Ukrayna-Rusya gerginliği güncelliğini koruduğu sürece. Şimdi bir de gramlara bakalım. Gram altında takip ettiğimiz direnç bölgemiz 803'ten geçiyordu. 803-796 arası önemli bir direnç bölgesi olarak takip ediyorduk. Bunun üstüne hareketler geldi. Yukarıda da 815-809 direnç bölgemiz var şu an. Artık gram altın için ons altın bacağından güçlü destekler geldiğini görüyoruz. Dolar Türk lirası için yaptığım analizi de izlemenizi tavsiye ederim. Orada 20 Mart'a kadar Dolar Türk lirasının baskılanacağı beklentim var. Bu kur korumalı mevduat hesaplarının çözülme sürecine kadar baskı altında tutulacaktır. Tabii ki işleri çok zor olacak. Burada beklenmedik yükselişler gene gelebilir. Bu Fed'in faiz arttırım sürecine girmesi, akabinde Ukrayna-Rusya krizi gibi etkenlerle. Ancak gene de hükümet elinden geldiğince bu kuru baskılamaya çalışacak. Sonrasında da Nisan gibi Dolar Türk lirasında yukarı yönlü hareketler bekliyorum. O tarihlere geldiğimizde de açıkçası ons artık yükselişini biraz yavaşlatsa bile Dolar Türk lirasından destek bulup açıkçası gram altının geçmiş analizlerimde verdiğim hedefi olan 950 liralara doğru bir hareket getireceğini tahmin ediyorum. Burada da yukarıda 953-938 direnç bölgesi belirlemiştik şu yükseliş sürecinden gelen. Yani bu Nisan-Mayıs aylarında bu seviyelere doğru bir hareketin gelebileceğini tahmin ediyorum gram altında. Şimdi bir de gram gümüşe bakalım. Gram gümüş güçsüz duran ons gümüşten ötürü oldukça aslında yavaş hareket ediyor. Ancak tabii gümüşün genelde hareketleri bu şekilde olur. Önce altının hareketlerini görürüz. Daha sonra arkadan gümüş bu hareketlere katılır. Burada takip edeceğimiz bir ara direnç bölgemiz var. Bu da 10.32'den geçiyor. Şu an bunu kıracak mı? Gün içinde bunu takip etmemiz gerekiyor. Aşağıda önemli destek bölgemizde 9.98 hala güncel. Burada bazı sarkmalar yaşansa da bu yatay bant içindeki hareket olarak görmeliyiz bunu. 9.98'i önemli olacak. Bunun da altında yani artık çok konuşmaya gerek olduğunu düşünmediğim 9.51, 9.37 toplar için düşünülebilecek bir seviye, bir bölgemiz mevcut. Cuma günü yaptığım analizde de dediğim gibi gramlarda aslında yön yukarı, bir sıkıntı gözükmüyor. Cuma günü yaşadığımız ons altın, ons gümüşteki o tedirginliğe rağmen gramların güçlü durduğunu görmüştük. O yüzden gram altın, gram gümüşte yön halen yukarı. Herhangi bir sıkıntı görmüyoruz. Yukarıda 10.62 yakından takip edeceğimiz bir diğer direnç bölgesi. Bu dirençleri takip ederek, kırılımlarını takip ederek desteklerimizi de stop olarak tekrar güncelleyerek analizlerimize devam edeceğiz. Evet, bugünlük bu kadar olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.